Saat 4. Komşular uyanmasın. Kapadokya'ya gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Yani ben buraya nasıl gelmemişim bugüne kadar hayret ediyorum. İnanılmaz bir yer. Arkamda da görüyorsunuz peri bacalarını. Buraya aslında balonları ve peri bacalarını çekmeye geldim ve ben uzun pozlama yapıyorum daha çok. Uzun pozlamalar benim özel ilgi alanım. Kapadokya'nın doğal yapısıyla uzun pozlamaların tarzlarını çok birbirine yakıştırıyorum. O yüzden burada eğer hava müsait olursa ve gökyüzünde bulutlar olursa uzun pozlamaları paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve balonlar. Balonlar sabahları inanılmaz görüntüler veriyormuş. Onların timelapse'leri de süper olacak diye düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Balonlar şişmeye başladı. Saat 5. Biraz sonra alevleri basmaya başlayacaklar. O anı bekliyoruz. Size'ları test ediyoruz. Ne tarafa bakacağımı şaşırdım. Arkadaşlar bugün öyle bir yerdeyim ki ya inanılacak gibi değil. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Her tarafımdan balonlar uçuyor arkamda. Gökyüzü balonlarla doldu. Yani 100 tane falan var sanırım. Bir yerde GoPro'lar timelapse yapıyor, bir yerde makinalar. Bugün timelapse delisi olduk. Bakalım sonuçlar ne olacak, çok merak ediyorum. Şu anda hem D500 ile hem de D500'de 2470 Nikon takılı. D850'de ise 30-28 Zeiss takılı arkadaşlar. İkisiyle de timelapse yapıyorum. Yani karşısı gördüğünüz gibi gözümüzün önünde. Yani 50'den fazla balon vardı bu sabah. Müthiş bir görüntü. Bakalım timelapse'lerimizin sonuçları nasıl olacak. D850'nin Silent Shooting diye bir modu var. Sessiz çekiyor. Yani sadece elektronik shutter çalışıyor. İlk ayna kalktıktan sonra sessiz moda geçiyor ve kimseyi rahatsız etmeden, yani şu an D500'de duyduğunuz şu klik 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 sesi olmadan timelapse yapıyoruz.
Saat 2:30. Şu ışığı açayım. Evet, bugün de 2:30'da kalktık. 2 gündür 4'te kalkıyoruz çünkü balonlara yetişiyorduk. Bugün balon çekemeyeceğiz maalesef. Aklımda balonlarda kalıyor ama yıldız pozlaması benim için daha önemli. Çünkü tek bir kare alma şansım var. Yapmak istediğim şey şu. Gündüzden oraya gittim bugün ve dün pardon. Gecem gündüzüm birbirine karıştı artık sabahları çok erken kalkmaktan. Samanyolu nereye denk geliyor? İstediğim peri bacalarının tam arkasında mı? İstediğim gibi bir kare yakalayabilecek miyim diye uğraştım. Her şey şu anda belli. Dolayısıyla bu saatte erken kalkmamızın sebebi hazırlanıp yola çıkmamız. Çünkü ay 4'te batıyor bu gece. Bu yapacağımız fotoğrafı eğer yapabilirsek tabii çekebilmemiz için ayın batmış olması çok kritik. Çünkü ancak ay gökyüzünde olmadığı zaman yıldızlar bu kadar keskin gözükebiliyor. Şimdi o fotoğraf için toparlanıyoruz. Bu sabah gerçekten yine inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Yıldız pozlamak için geldik fakat ne olduysa bizim geldiğimiz yere bütün balonlar akın etti. Rüzgarın yönü yüzünden diyor Uğur. Şansımıza rüzgar Aşk Vadisi'ne bizim için esmiş. Aşk Vadisi'ne doldu bütün balonlar. Elimizden geldiğince sağa sola deli gibi koşturuyoruz. Hepsini paylaşacağız sizinle. Hey! Pop 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 pop. Pop 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 pop. Ateşle melodi yapıyorlar birbirlerine arkadaşlar. Bugün bu bulunduğumuz yere yaklaşık yani 100 taneden fazla balon geldi. İndiler. Kimisi indi, kimisi gitti. Balonun içinde ortalama 20 kişi varmış. 100 balon dediğin zaman 2000 kişi havada. 150 balonla falan kalkıyorlar diyorlar. Yani bayağı böyle binlerce insan havalarda uçuyor sabahları buralarda. Bayağı kafamızın üstüne geldi ya. Yani üstümüze inecek diye korkuyorum resmen. Uf. Herkes de kendi. Hello. Evet, şimdi insanları vadinin içine indiriyor. Vadiden sonra dümdüz yukarı kaldıracak herhalde. Yani resmen kadraja sığdıramıyorum, balonun büyüklüğüne bakın. Şimdi 830 ve D500 ile timelapse yapıyorum. Balonlar şu taraftan vadiye inerek geliyorlar. Amacım onları böyle tren gibi sırayla tık 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 üzerimizden geçerken göstermek. O kadar sıkışık bir zamandayız ki makinenin intervalometresini kullanıp sonra neydi o programın ismi? LR Timelapse. LR Timelapse'te onları birleştirmek aslında genelde yaptığım şey ama şu an Nikon'un iç intervalometresini ve timelapse modunu kullanıyorum. Çünkü çok hızlı davranmalıyız. Her dakika 20 tane farklı balon farklı renklerde iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor. Genelde tek bir fotoğraf karesi üzerinden gidiyoruz biliyorsunuz timelapse'lerde. Önce ayarı yapıyorum, ışığa bakıyorum, çekiyorum bir tane bakıyorum. 5-6 diyafram ve yaklaşık şu anda 1/500 enstantanede timelapse'i başlatıyorum. Tabii timelapse başladığında normalde fotoğraf karesinin oranı 4/3 fakat timelapse'i 16/9 yapacağı için bunu da hesaba katmalısınız. İntervalometreyi kullanarak, iç intervalometreyi kullanarak yaptığınız timelapse'lerde.
Zeiss'lar biliyorsunuz 30 serisi manuel lensler. O yüzden devamlı elimle fokus kontrol yapıyorum. İnanılmaz yumuşak bir fokus ringi var. Kullanması acayip keyifli. Manuel fokus çoğu insanın aslında korktuğu bir şey. Fakat Zeiss'ta özellikle uzak manzara çekimlerinde genelde infinity'de çekildiği için size problem yaratmıyor. Aksine bazı hatalarınızı da engellemiş oluyor. Biraz daha